Çöl güzelmiş ya. 9. yüzyıl mı? Şaşırmadım. Gerime geri boş ver, bu ne lan? Kendi dükkanlarına getirdiler. Ayşe, beğendiysen sülalemizi alacağız. Bolu gibi bir yere geldik yani. Amcacığım emniyet takmıyorsunuz. Neymiş bu İsviçre arkadaş? Her yerin bir İsviçresi var. Benim beslenme. Sarı lacivert olmaları peki. Ama umurumda bayağı. Burada yaklaşık 9.000-10.000 tane dar sokak ve geçit bulunuyormuş. Şunu bir linçler misiniz? Habire kaybolup duruyoruz. Elimde kaldı. Tepemiz attı ya. İki tabakhane arası ekmek molası. GPS falan çalışmıyor. İşler değişti. Mavi dediysem mavi. Gerçekten mavi. Evet, mavi. En faslı kimdir yarışmasına girdin ama rakibim benim. Nasıl? Çok iyi ya, şu an çöle gitmek üzereyiz. Bayağı gün batımında geldik aslında ama çölün ta en içine gideceğimiz için ayrı bir araç kiralamamız gerekiyordu. Normal araçlarla gidemiyorduk. Onu yapana kadar hava karardı zaten ve bayağı heyecanlıyım ya. Gitmeden önce de şöyle saçlarımıza şunlardan taktık. İyice moda girdik. Üzerimde de görüyorsunuz ki Fas maçı var. Muhtemelen siz bunu izlerken zaten maç çoktan sonuçlanmış olacak ama biz şu an onun heyecanını hala yaşıyoruz. Birazdan maç başlayacağız. İnşallah Maroko almıştır yani diye düşünüyorum. Erzaklarımızı aldık. Berberiyiz tam biz ya. Hadi bakalım. Erzaklarımızı aldık, gidiyoruz çöle. Çölün ortasına gidiyoruz. Bağımsız gelmek istiyorsanız da bilgiyi vereyim. Merzuga diye bir ilçeye geliyorsunuz çöle gelmek için ama burada konaklamak için de ayrıca böyle 4x4 araçlarla gitmeniz gerekiyor. Yani burada her yerde böyle küçük küçük ATV acenteleri falan var. İşte tur acenteleri. Onlarla konuşuyorsunuz. Onlar anlaşmalı oldukları kamplara götürüyorlar sizi. Ama kamp yerinde klima yokmuş. O yüzden arkadaşlar bayağı bir mutsuzlar. Mutsuz değiliz aslında, Ama böcek gibi uyanacağız. meraklıyız yani. Çünkü çöl deyince çok sıcak bir şey canlanıyor ya kafamızda ya. Çünkü Sahra çölü nasıl olur? Rüzgarlı mıdır? Üşür müyüz? Sıcak mıdır? Türkiye. Yes, Türkiye. But today we are from Morocco. Thank you. We are from Morocco today. Saat şu anda 8.30-9 falan. Yani hava biraz karardı. Bu gece yıldızlar muazzam olacak. Size göstermeye çalışacağım. İzimize esiyor. Çok güzel ya. Aa, çok iyi. Ben ne zaman çeksem böyle çok düzmüş gibi görünüyor kameradan ama şunlar bayağı şöyle. Şunlar Dima. Dima Maghrib. Dima Maghrib. Güzel duruyor bu arada. Muazzam bir ambiyansa geldik Abi şu anda. Vay, This is Berberity. Hemen Ya. bir çay. Bu arada kimse yok. Sanki burayı kapatmışçasına. Evet. Çok güzel çok bu az arada. bir Etraf şey falan da çekiyor bu çok arada. güzel ya. Thank you so much. Bu Buranın Berberi naneli çayı, nane çayından biraz daha farklı. Nane çayının böyle sadece turistik olduğunu falan söylüyorlar hatta. O yüzden gerçek çayın bu olduğunu söylüyorlar. İnanılmaz güzel kokuyor. Böyle 20-25 tane bitkinin karışımından oluşuyor bu. Aa, çok güzel. Şekersiz içiyorlar bunu. Çok sıcak değil, soğuk da değil. Böyle ılıktan sıcak. Güzel. Şekersiz. Gerime geri boş ver, bu ne lan? Siz beğenmedin mi? Tuzlu su. Azıcık içine bir şeyler atmışsın da. Oo, Wi-Fi var. Fazla demli bir çay. Fazla demlenmiş, 3 gün beklemiş. 3 gün bekle. Ha, bayat çay. Ben çaycıyım o yüzden. Bayağı seviyorum yani. Her türlü çay benim için okeydir. So good, so good, so good. What's your name? Hüseyin. Hussein. Yeah. Are you from this village? Are you from Sahra? Yeah, sure. Yeah. Oh, it's okay. It's good. Enjoy it. Shukran. How do you call this tea? Tea mint. Tea with mint. Tea mint. Yeah, sure. It's not Berberi tea. In Arabic, how do you call it in Berberi? What do you say? Atay. Atay? Atay. 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 Okay, atay. Ah, thank you so much. Size biraz çevreyi göstereyim. Sabah çok daha iyi göreceksiniz zaten ama ışıklarla da çok güzel ambiyans yapmışlar. Yani burada yürümenin hissini falan böyle birazcık hissedin. Susayım ben. Şöyle bu arada konaklamayı da göstereyim.
o tarafta kalıyorlar. Benim odam bu tarafta. Burası şöyle. Baya güzel. Bütün çadırlar böyle galiba. 2-3 tane yataklı. Tek başınıza da kalsanız, 2 kişi de kalsanız böyle bir çadırda kalıyorsunuz muhtemelen. Şöyle kocaman bir çadır bu arada. Yani çadır gibi görünmüyor değil mi? Ama çadır burası. Banyosu, duşu falan da çadırın içerisinde. Bu arada çadırda klima falan yok ama çöl bayağı serinmiş. Gerçekten serin. Şöyle tütsü de koydular buraya böyle. Güzel koku için. Muazzam hissediyorum. Çok iyi hissediyorum. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Yıldızlar belirmeye başladı bile. Üstündeki buranın Görüntüler. Mercimek çorbası gibi bir şey. harira. It's Moroccan. Moroccan harira. Hemen deneyeyim. Fas'a özgü bir çorbaymış bu. Biraz ezogelin, biraz mercimek gibi kokuyor. Thank you so much. Sağ. Adamlar bize özel nerelere yemek taşıdılar vallahi. Çok güzel. Çok güzel. Kim yazmış? İçerisinde kişniş var ama kişniş sevmeyenler biraz rahatsız olabilir ama bence rahatsız etmiyor o kadar fazla değil. Git yat sen. Güzel, bence Faslılar uykusuz biliyorlar bu zaten. baharat, ekşi tatlı karışım olayını. Bu altımızdaki de şimdiye kadar gördüğüm en mantıklı minder tarzı olabilir. Ne tabure, ne minder. Hem şöyle bağdaş kurabiliyorsunuz ama yukarıda da yani şöyle oturup o kadar rahat ki. Yes. Annem bize şov yapıyor. مرحبا تركيش Merhaba. بسم الله Tajin. Oo, perfect. Elhamdülillah. Thank you so much. Bu Tajin berberi aslında- tajini. يلا يلا Yalla yalla. Ay Bu Allah. etli vallahi kokuyor. Hoppa. Yes be. Aa, işte Tavuklu. budur. Davuk Thank davuk. you. Tajin şunun ismi aslında, şu çömleğin ismi. Bunun içerisinde yapılan her şey işte tavuk tajin, et tajin, sebzeli tajin falan diye değişiyor. En iyi tajin de kesinlikle kuzu etli. İçinde mürdüm erikli olan. Evet. Ben 2 defa mı 3 kere mi ne yedim? Hepsi çok iyiydi. O yüzden kesinlikle onu yiyin. Kesinlikle kuzu tajini yemeyin, kuzulara yazık. Tavukları yiyelim ama tavuklara yazık değil. Tavuklar. Ama kuzular çok tatlı değil mi ya? Evet, kızlar gerçekten. Arkadaşlar şunu Yani- bir linçler misiniz? Kuzular çok tatlı değil mi? Kızlar Evet, gerçekten şey- çok tatlı ya. Nasıl vicdanınıza sığıyor bunları yemek ya? Kuzu falan tajin. Ben yemedim şahsen. Ben kuzu tajini tükettim. Ne? İnanırsan. Bizim videoya gelin yememiş mi görürsün? Öğlen vakitlerinde çöl çok sıcak ama bir o kadar da rüzgarlı. Bakın şöyle. Çöl güzelmiş ya. Çöl gerçekten çok güzel. Sahra Çölü'ne bayıldım. Varzenat Çölü'ne de gitmiştim İran'da söylediğim gibi ama o bu kadar böyle kızıl topraklı falan değildi. Bayıldım yani, özellikle sabah gün doğumuna. Gün batımında da efsane olur burası eminim. Toprağın dokusu çok güzel. Bakar mısınız? Şu renge bakın yani. Bayağı güzel. Şu anda sabah 10.30. Güneş tepeye yaklaşmaya başladı bile ama kavurucu sıcak hissetmiyorum. Sadece rüzgarlı ve ağzımıza yüzümüze sürekli toz yapışıyor. Bu şallar da zaten onun için böyle. Şimdi artık çölden ayrılma vaktimiz geldi. Sorry. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye, And I hope you goodbye. have a nice travels. Thank you so much. Bye bye. And I hope you will come back here. the We next will time, come back. inshallah. Yeah, we will come Marhaba. for sure. Goodbye. Merhaba, bye bye. And I will see this video in the YouTube inshallah. Okay, bye. Bu
Bu arada yurt dışında internet ihtiyacınızda hem 5 dolar hediye kazanmak hem de Sahra Çölü'nden Atlas Dağları'nın zirvesine kadar kesintisiz iletişimde kalmak istiyorsanız eğer size harika bir haberim var. Jetsim uygulaması Ayşe kodunu kullanan ilk 500 kişiye 5 dolar hediye veriyor. O yüzden bence şimdiden uygulamayı indirip hesabınızı oluşturun. Böylece ilk seyahatinizde de vakit kaybetmeden kullanmaya başlayabilirsiniz. Daha önceden hiç eSIM kullanmadıysanız panik yok. Şimdi size nasıl çalıştığını ve mantığını göstereceğim. Önce telefonumuzdan Jetsim uygulamasını açıyorsunuz. Sağ üstteki cüzdan bölümüne gelip kupon kullanma yerine geliyorsunuz. Ayşe kodunu yazıyorsunuz. 5 dolarınızı aldıktan sonra uygulama içerisinde gitmek istediğiniz yeri yazıyorsunuz. Mesela Fas. Burada size uygun, güne göre, gigabaytlara göre bir sürü çeşitli paketler var. 15 günlük 2 GB'ı satın alıyorum. Aynı zamanda uygulama her kullanışınızda size ayrıca Jet Money veriyor. Böylece bir sonraki alışverişlerinizde de o Jet Money'leri kullanabiliyorsunuz. Bir de Jet Money sadece kullanımlarda değil, eğer bir arkadaşınıza kendi kodunuzla beraber önerirseniz hem siz hem de arkadaşınız 3 dolar kazanmış oluyor. Eğer 5 dolardan daha az bir şey harcarsanız bende şu an olduğu gibi direkt bedavaya gelmiş oluyor yani. Sipariş tamamlandı. eSIM'i kur seçiyorsunuz. eSIM'i kullan. Anladım. eSIM'i kur. Telefonunuza bildirim geliyor. Onu da aktive ettiğinizde artık eSIM'iniz kullanmaya hazır. Bu kadar. Şimdi benim kılığıma, kıyafetime bakıp da Fas'ı sadece çölden ibaret zannetmeyin. Kuzeye doğru geliyoruz. İnanır mısınız? Sabah çöldeydik. Şimdi böyle Bolu gibi bir yere geldik yani. İrtifa olarak yükseldik ve çevrede maymunlar var. Yani orman falan bekliyordum ama maymun gerçekten beklemiyordum. Bakar mısınız? Şaka gibi. Bir de şeyler yani uysallar. Eteklerinden çekiştire çekiştire mama istiyorlar. Yani fındık fıstık falan satılıyor burada maymunları beslemek için. Şaka gibi yani. Bu coğrafyada şu maymunlar. Bunlar Kuzey Afrika'ya özgü tek mamak türüymüş. Berberi mamaklarıymış. Bayağı böyle Fas'ın kuzey-batı tarafları böyle maymun kaynıyor. Biz şimdi yol üstünde maymunların görünce durduk ama burası böyle bir ormanlık alan. Aynı zamanda atlar da var. Burada atlarla turlar yaptırıyorlar. Maymunlar var. Böyle bir turist atraksiyon noktası. Ya bebek var. Şimdi gördüm. Bakın şimdi işler değişti. Fas'ın İsviçre'si denilen bir şehre geldik. Neymiş bu İsviçre arkadaş? Her yerin bir İsviçre'si var. Ama hakikaten başka bir ülkeye gelmişiz gibi oldu. Şimdiye kadar gördüğümüz yapılardan eser yok. Evlere bakın. Köylülüğümüzü bırakıyoruz. Artık daha modern olacağız. Aynen. Daha Avrupa'yı olacağız. Artık çölden çıktık. Hava da böyle birazcık serinledi. Gerçekten bu havayı çok özlemişiz ya. Geldiğimizden beri inanılmaz sıcak havalarda geziyorduk. Şey gibi oldu böyle. Sanki Mardin'den, kurak topraklardan çıkmışız da bir anda böyle Doğu Karadeniz'in o yeşil ve sulak yerlerine gelmişiz gibi oldu. Şimdi hala yol üstündeyiz burada. En sonki durağımız bu değil. Zaten adını çokça duyduğunuz Fes şehrine gidiyoruz. Ama çölden Fes'e gitmek için yaklaşık bir 7 saatlik yol var. O 7 saatte bile coğrafya o kadar çok değişti ki zaten maymunları gördünüz. Kademe kademe yükseldik. Şu anda da bayağı irtifası yüksek bir şehirdeyiz. Hava da böyle birazcık serinledi. Gerçekten bu havayı çok özlemişiz ya. Geldiğimizden beri inanılmaz sıcak havalarda geziyorduk. Bayağı aktif bir şehir bu arada. Herkes sokaklarda. Günlerden cuma. Bir cuma akşamüstü. Hello. Hello. Arkadaşlar Fas'tayız hala. Sarı lacivert olmaları peki. Çevrede de bir sürü kafe var. Dondurmacılar var, dükkanlar var, salyangozcu bile var. Gerçekten burası Fas'ın diğer yerlerinden oldukça farklı. Yalnız bütün menüler Fransızca. İngilizce menü yok. Ne içiyorsunuz? Nedir bu? Ice Ice Americano kahve. dedi abi Bir şey de. söyleyeceğim. Bu kadar güzel bir yerde getirilen bardak. Bu güzel arada değil ben mi? içmedim şöyleydi. Zaten bu kadardı buzlu hali. Ben üstüne su ekleyip biraz seyrek Hadi Americano ya. yaptım. Ben, Güzel ama mi tadı? Nasıl? su koyunca güzel oldu. Çok keskin ya bunların Okey. espresso Ben falan. ne içeyim ya? Hiçbir şey anlamıyorum ki menüden. Ben de anlamıyorum dedim. Adama dedim ki İngilizce menü var mı? Yok.
İngilizce menü yok. Sıcak çikolata tadımı. Çok güzel. Güzel tercih. Medine adeta yaşayan bir ortaçağ şehri gibi. Yaklaşık 280 hektarlık kocaman dev bir alan. Bayağı büyük. Burada kaybolmak da çok mümkün. Özellikle buralı değilseniz direkt kaybolursunuz haritasız gezmek ki haritada bazen yanlış gösteriyor. Ama belki de burada birazcık kaybolmak gerekiyordur. Burada yaklaşık 9.000-10.000 tane dar sokak ve geçit bulunuyormuş ve UNESCO Dünya Mirasları listesindeymiş. Medine'nin içerisinde birden fazla çarşı var. O çarşılardan birindeyim şu anda. İşte bu 1300 yıllık Fes şehrinin. Her yerde kedi var. Bu arada bu evler bayağı eski. Bu Medine 1300 yıllık bir devasa bir şehir olduğu için bu evlerin hepsi de böyle 18. yüzyıldan hatta 17. yüzyıldan kalma evler de var. Hala korunabilmiş. Kapılarda da bakın böyle. Bu biraz etkisi olabilir, Fransız etkisi olabilir. Fransız etkisiyle girmiş mektupluk. Burası ülkenin manevi ve kültürel başkentiymiş. Şaşırmadım. Şimdi buralar çok dar sokaklar olduğu için buradan sadece insan geçebiliyor. Dünyanın en büyük araç girilmeyen sokaklarında yürüyoruz şu anda. Gerçekten çok güzel hissettiriyor. Sağda solda her yerde takıcılar var, bakırcılar var, ayakkabıcılar var. Sanıyorum ki aradıkları her şeyleri bulabilecekleri büyük bir çarşı burası. Bir tık turistik görünüyor. Yerel halkın buradan bir şeyleri aldığını zannetmiyorum ama yine de her şey çok güzel görünüyor yani. Ne burası? Palas. Girelim bakalım. Vallahi şans eseri bir saray bu. Wow. Hello. Hello, bonjour. Is it a cafe or? Yes. That's a cafe. It's a restaurant. Süper. Bakın bu saray yazan yere, palace yazan yere girdik. Burası böyle kocaman bir alan. Zaten anlayacağınız üzere burası böyle bir restoran aslında. Hem kafe hem restoran. Biz de sorduk eğer tur dahiline buraya koyabilirsek burada böyle kocaman bir yemek düzenleyebilir miyiz diye. Tabii ki de bunu yapmak mümkün dediler. Yani turun içerisinde böyle bir alanda bir akşam yemeği yiyebiliriz. Çok güzel ya gerçekten. So, after that, it means that this place is the only one on the same time a restaurant and historic monument in all Morocco. We are so lucky. We are so lucky. Arkadaşlar sadece yoldan yürüyorduk. Kadir dedi ki burada böyle bir yer var girsek mi falan, girdik ve harika biriyle tanıştık gerçekten. Diyor ki burası Fas'ın ilk ve tek hem yemek yenebilen hem de aynı zamanda tarihi eser sayılabilecek yeri diyor ve kendisi de zaten Kültürel Mirasları Koruma Bakanlığı'nın başkanıyım gibi bir şey söyledi. Evet, Kültür Bakanlığı gibi bir şeyin başkanıyım dedi. O yüzden güzel bir yere Sanki tanıştık. Topkapı Sarayı'nda yemek yiyecek gibi olacak Evet, yani. tam olarak Mükemmel. öyle. Gerçekten. Buranın bir de terası varmış. Terasına çıkıyoruz. Çok güzel bir panoramik bir görüş sağlıyor dedi. Manzara sunuyor dedi. Bakalım nasıl bir yermiş. Vay. Amcacığım emniyet takmıyorsun. Bütün Medine'yi görüyoruz bakın. Buralar hep böyle labirent yollu. Buralar böyle dıştan gösterişsiz yerler gibi görünüyor ya. Aslında gösterişli kısım evlerin iç taraflarında, çünkü buralar hep böyle riyad denilen geleneksel evlerle dolu. Yani böyle avlulu, bir sürü odalı, 2-3 katlı ve tek bir avluya bakan evlerle dolu. Şimdi öyle bir geleneksel bir evi otele çevirmişler. Biz aslında tura dahil edebilir miyiz diye oraya gidiyoruz bir bakmaya. Bir de buralar böyle hani çok labirent olduğu için şöyle semboller var. Kare görürseniz eğer bu yolun sonu açık demektir. Ama kare değil de yuvarlak görürseniz, böyle altıgen gibi görürseniz de o da çıkmaz sokak demekmiş. Hello. Bakın buralarda hep böyle otelleştirilmiş riyadlarla dolu. Bizim geldiğimiz yer Riyad Said. 4 yıldızlı bir Riyad olarak geçiyor. Bakalım içini merak ediyorum açıkçası. Çünkü dün akşam geldiğimizde bir yere gittik. Bayağı güzel yorumlar. 3 falandı değil mi? 9.1, 909 yorumu vardı. 909 yorum vardı ve 9.1 puanlıydı ama gittik gerçekten çok kötüydü yani. Böcek Bir severlerin de toplandığı. 5 yıldızlıydı. Bir de 5 yıldızlıydı ama burası evet daha güzel görünüyor değil mi kapısıyla falan? İçine girmeden bilemeyiz. Yani ben bile kötü diyorsam arkadaşlar kötülük derecesini oradan anlayabilirsiniz. Her yerden böcek fışkırıyordu gerçekten yani. Paparazzi gibi şeyiz. Kameralarla bekliyoruz. Bezmenler. Açın kapıyı bezmenler. Sayın bezmenler. Hello. Hello. Can we visit? Can we see? No? But this is hotel, no? Muhammed? Okay. Muhammed diye birini çağıracak. Sana yarısının adı Muhammed. Aynen. Yarısının Kadınların adı adı Said. Said. Ve Muhammed diyerek herkese seslenebilirsiniz. Aynen. Artık Ayşe'nin adı da Fatima. Fatima. Aynen. Yani iyice isim taktılar Ayşe'ye. Artık Fatima olacak. Hello. Kulağına koy.
I'm fine, how are you? We want to see the hotel. Is it possible? Yes, like we want to see how is the Riyadh. And then we want to decide later. Ayşe burayı like'ladı. Bu kadar turistik bir yerde de kesin böyle güzel Riyadlar vardır diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Burası otelleştirilmiş ama aslında geleneksel evler de böyle. Böyle 2-3 katlı oluyor. Her bir katında 5-6 tane odası oluyor ve hepsi bir avluda toplanıyor. Biraz Mardin evleri gibi. And we will bring a groups from Turkey to here. That's why we are here. We need to check the Riyadh. You would like to visit? Yes. Bu Riyadlarda böyle genel olarak hepsinin katıldığında görmüştüm ve masaj da yapılıyor ayrıca. Biraz hamam konseptli. It's like hamam. Çok iyi yani. Beni buraya koyun, ben bir hafta buradan çıkmam. Evime böyle bir şey istiyorum ya. Hamam istiyorum. Ben burada bir hafta beni burada bırakın, ben burada vakit geçireceğim. Şöyle. Böyle odalar. Şimdi başka bir odaya geldik. Üst katlara çıktıkça daha da ferahlaştı. Çünkü burada teras var. Bayağı güzel. Bence zaten bu Riyadların olayı odanın içinden çok böyle bir avluda buluşuyor olmak. What's your name? My name's Adil. Adil. You said Idris. Idris? You are Idris. Adil. Are you brothers? Or friends? We are friends. You are friends. Are you from Fes? Yes, from From Medine? Yeah, from here. How old are you? 24. 24? It's same. Same? I am studying English. You study English. How many language do you speak? 3 years ago, we study English. No. How many language do you speak? No, we speak just language English. But you speak Arabic, Arabic is Moroccan? our language. Okay, but it's a language. So how many language do you speak? 2 You speak language. traditional Arabic or Moroccan Arabic? Arabic language. Okay. Moroccan No, or Arabic language, it's Moroccan language. But the Berberi language is different. and do you speak French? French juste un peu, parce que la Un langue peu? française un Me peu too. difficile. Pedofisi. Do you like Morocco? Yeah, we like Yeah, our country. Which city do you like the most? What is your favorite city? Our Fes? city, yeah. Because us, we born here. Did you visit another cities? Did you go to Marrakesh, Casablanca? Rabat, Casablanca. Did you go to Merzouga? Did you go to Sahara? We go to the north of Morocco, Tangier, Tangier, Tétouan. Ifran? Ifran, it's near to Fes, Okay, yeah. But you didn't go to desert. No, we don't go to the desert. don't- Very hot in it's the very desert. hot, Also yeah. like Fes, yeah. 46 degrees. Fes is hot, but thanks to these houses, they build like It's this. make That's why. the area little cold. Yes, exactly. Bu evlerin böyle zaten dip dibe olmasının sebebi de sıcaktan korumak aslında. Burada bakın biz burada yürürken yani bir 15-20 dakikadır falan yürüyoruz. Terlemeden rahat rahat yürüyebiliyoruz ama Medine'nin dışı şu anda 40 derece falan yani bayağı sıcak. This is the place. The Palace of Herbs. Ya we are going to kendi dükkanlarına getirdiler. I have my... But we don't dükkanlarına getirdiler bizi. Kendi dükkanlarına getirdiler yani. Hello. Do you have the lipstick? Yes. Yes, you have. Okay, cool. Can I see it? The traditional, original, you know the. Original. But not fake, please. But original, good one. Fake here. You know. Can I show it? شنو قاعد شايفتها؟ Okay. I said, is it always the same color or there are different colors Yeah, of this? always the same color. Always the because same. we made it with Where are you from? Italy. Turkey. Turkey. وش قال And is it always red or it change during the day? If you it's so red, but if you rub it that like if you rub it, then the color it will change. Bana da kırmızı ne yakışır yani. Vallahi çok güzel oldu. Tamam, Ya. tamam. Ayşe beğendiysen sülalemizi alacağız. Kurumadan hemen alıp Ben bebeğimi alacağım ya. nasıl? Çok iyi bu arada. Güzel değil mi? Mükemmel oldu. Turkey bahara madam. Do you think it's possible to make blush or only lipstick? Makeup also. Şey de yapabiliyor Evet. musun böyle? More. No, it's too much maybe. Okay, a bit. Evet. Böyle şey de yapabiliyorsunuz. Allık biraz. Bence güzel abi. Alın ne kadar diyor? How much is this? Baransel de ruj duruyor The şu an. original 80 dirham. 80 dirhem. 80 dirham. Original. Original of course with puppy. Bakayım Nasıl Baransel oldu? dudağı nasıl oldu? Güzel değil mi? 15 dirheme Ya biz bu bunu bulduk ya. Güzel ama çok pratik değil gibi yani bunu çantanıza alıp her yere götüremiyorsunuz gibi. Çünkü You use lipstick.
Yeah. Evde tutun. Gerçi herkes benim gibi gezgin değil. O yüzden gelmek isteyenler illaki almak isterler diye düşünüyorum. O yüzden bunu alıyorum. Fas hatırası böyle bir şey. Şimdi biz dedik ki biz başka yerlerde daha uygununda bulduk. 50 dirheme falan bulduk. Çünkü bunu 80'e satıyor. Bu orijinal olan diyor. Ya 18'e 18. satıyormuş. This is 18. 80 dirhem. 80. Bu 80. 80. Bu 80. Bu 50. 50 olan da Bak yok o 80'miş, ben de onu 50 de o. 50 olan fake olan dedi. 50 olan bu bakın. Bu da orijinal olan, has olan 80. Yani 80. Burada da sürekli her yerde gördüğüm şöyle kalıp şeyler var. Ben bunları sabun zannediyordum ve sordum şimdi. La, this is solid perfume. Solid parfüm. Bu katı parfümmüş. Ben bunu çok merak ettim. How can we use it? Give me your hand. Güzel kokuyor. Smell ولا no? Ha. We have a lot of... Lepetitten daha güzel And ya. how many hours it stays? 24 hours. 24 hours. 24 hours. And how much is this? Do you guarantee? Guarantee. Go after 24 hours, come Okay. back. Çok güzel kokuyor gerçekten. Bu ne kadar? How much is 180 this? dirham for you, only 50. I don't use perfume. I just ask for. Yeah, 50 dirham. Okay. You don't... Century, not same the markets. Here we don't pay How tax. many? What century? 9. 9. You see the picture 9. there? yüzyıl mı? Even Morocco, here we don't pay tax. Not same the market. Önce büyük olana gideceğiz. O öyle görsellerde, videolarda gördüğünüz o bilindik yere gideceğiz. Ama oraya gitmeden önce böyle daha haritada bile görünmeyen bir yere girmiş bulunduk biz. Burası çok daha eski 9. yüzyılda bir deri boyama işlemlerinin yapıldığı daha küçük, daha lokal bir yer diyor. Diğer taraf büyük, daha güzel görseller sunuyor ama daha turistik diyorlar. O yüzden önce burayı göreceğiz, sonra diğerini göreceğiz. Fena kokuyor. For smell. It's okay. This is for minty, Moroccan whiskey. Moroccan whiskey. No Bize wine in nane Medina. veriyor amca. You like, yeah, you look like Moroccan. I know. Çok ağır bir koku var gerçekten. Yani çok nefes almamaya, bunu da böyle çok insanların gözüne soka soka. All Africa. From 9th century. O kadar da kötü kokmuyor şu an. Here we use a leather what we eat means halal. Okay. No donkey, no horse. Camel, goat, sheep. The best quality camel and goats for jacket, shoes, wallet, birds. 5 family work here. How many? 125. Each week we change workers. It's hard job. Yeah, it's very hard. It's very, The it's very white color hard. is ammoniac with the poop of pigeon. Sorry? Poop of pigeon? Really? Yeah. How can it 25 be days. colorful? Can you show me how the process goes from the first step, please? I'm going to take you up to tell you about Morocco. Okay, perfect. Because me, I have 61 years. And you are from Fez? I show you my card. Yeah. Okay. I born in 1965. 1965 One. doğumlu, Fes doğumluymuş. O yüzden Fes hakkında çok şey biliyorum. Sana şimdi Fes'le alakalı bir şeyler söyleyeceğim dedi. Yes. Fez is the capital for the handicraft, intellectual and arts. You like to... Yes, I love it. Yeah. Okay. Please. 9th century before no terrace, no sand for the water, no well for wash. UNESCO in 2009 hosted the terrace and the well and the cell for the water has the project there. Okay. UNESCO in 2009. And we have 125 family work each week. We change workers. It's hard job. The white color is ammoniac with the poop of pigeon. Why we use the poop of pigeon? To put in the skin of sheep. Skin by skin to take the wool by hand. Okay. Şimdi bu işlemin nasıl yapıldığını açıklıyor You bize. understand my Beyaz English? olanlar. Yes, I understand your English. you No don't worries. like- No, it's okay. Yes. Merhaba. Merhaba. Beyaz olanlar güvercin bokuyla, güvercin bokunda yani onun amonyağında bekliyormuş 25 gün boyunca ki yünler ve deriler daha kolay birbirinden ayrışsın diye. 1, 2 for leather. You see the leather inside? Yes, I've seen the leather With inside. Why? After in the color, 33 days in the color. Okay. After we dry, we give to the artist. You see the man take the leather already dry. Each day, the green color in the corner Yes. is the mint. Mint. Red poppy flower. Yellow saffron. So can I ask, like these colors are organic colors, right? Not- Natural colors. But how do you make these colors? Like the mint, for example, how do you Yeah. make it? You put Lot mint. of mints. You put mint in No, this we water, put like mint in the sand. Lot of mints. yes, We put it inside. in the water. Yeah. Well, what The water red- is this? Is it normal black- water or It's the water. Ammonia. smell of ammoniac smell? Okay. Smell is good. Comes strong. Yeah. Okay. It's good. It's okay. Actually, we don't need this.
Like people work there, we don't need this. Güzel güzel bize anlattı. Ben de daha çok anlatıyor olacağım size Türkçe bir şekilde. Bir de daha büyük yere gittiğimizde orada da daha detaylı bir şekilde göreceğiz nasıl yapıldığını. Taze taze ekmek. Ekmeklerin tanesi 1 dirhemmiş. Üf üf üf. Sıcacık. O kadar güzel koktu ki durmadan edemedik gerçekten. Nasıl? Sıcak. Ekmek. Bayağı sıcak. Üf. Benim şaka yaptığımı düşünüyoruz. Uf. Buhara bak. Kanka konu sen olunca gerçek olmadığını düşünüyoruz. Çok güzel. Mükemmel ya. Çok iyi. Bir tereyağı, bir peynirle var Evet ya. akar yani. Ama ununda gayet iyi yani. 2 tabakhane arası ekmek molası. Şimdi bir diğerine geldik. Burası diğerinden çok daha büyük. Daha fazla insan çalışıyor. Daha fazla tabakhane var. Buralara araba giremediği için yük taşımacılığı hala eşeklerle ve katırlarla yapılıyormuş. Bu tabakhaneler yaklaşık 1000 yıldır aynı yöntemlerle çalışıyormuş. Önce ham deri temizleniyor. Amonyak içinde 25 gün bekletiliyormuş. Daha sonrasında kireç ve doğal maddelerle yumuşatılıyormuş. Ve güvercin gübresi gibi doğal enzim kaynakları kullanılarak deri daha esnek bir hale getiriliyormuş. Bitkisel boyalarla da renklendiriliyormuş. Bu bitkisel boyalar işte sarı rengini safrandan alıyormuş, yeşil rengini naneden alıyormuş. Böyle böyle doğal renklerle aslında organik bir şekilde deriyi boyuyorlarmış. Bu arada Burak Durgun diye sevdiğim bir gezgin var. Onu da görmüştüm bu tabakhane gezisini aslında. O da gezerken böyle nane veriliyordu ve şey diyordu yani bunun içerisinde çalışırken elimizde naneyle onları izlemek birazcık ayıp kaçabilir. Birazcık değil baya kaba bir hareket olur falan diye. Çok takdir etmiştim o söylediğini. Ve hakikaten de bence öyle nane almaya gerek yok. Hem böyle hani durulamayacak kadar kötü bir koku değil yani. Hemen girdim çok kötü kokuyor çıkıyorum falan gibi bir şey değil. Durdukça hem burnunuz alışıyor sonra da gerçekten kokmamaya başlıyor. Yani sadece böyle bir hafif rüzgar esintisinde falan koku tekrardan yüzünüze çarpıyor. Gerçekten çok ağır bir koku ama o kadar da aman işte nanesiz bir şekilde giremem kadar da bir şey değil. O yüzden aynen Burak'ın dediği gibi birazcık saygısızlık olur. Dediği gibi saygısızlık yapmamak adına ellerinizde naneyle insanları izlemeyin derim. Biri kaybolsa da onlara yardım etsek, para kazansak diye her köşede birileri bekliyor. Habire kaybolup duruyoruz. GPS falan harita hiçbir şekilde çalışmıyor. Sürekli çıkmaz sokakla karşılaşıyoruz. O yüzden burada bir iş kolu oluşmuş. Böyle insanlar mahallelerinde, labirentlerin başında falan bekliyor. Kaybolmuş bir turist gördüklerinde gel buradan diyorlar. Sana gösteriyorlar yolu. Biraz seninle yürüyorlar. Sonra make me happy diyorlar. Beni de mutlu edersin artık diyorlar. Para istiyorlar yani. Bu arkadaş karşılaştığımız 20. arkadaş olabilir. Sürekli birilerine para veriyoruz artık. Tepemiz attı yani diyoruz ki yardım istemiyoruz. Yardım edeceksen yardım et. Yardım etmeyeceksen yani paramız yok diyoruz yani. Bu kadar da değil. Şimdi bu arkadaş şey dedi. Sadece teşekkür etsen yeter dedi. Here, all streets after left, only up, akudit Go block. straight right. Right, only right streets, akudit block. Okay. Thank you so much. Thank you so much. What's your name? My name, Abdurrahman. Abdurrahman. Okay. Welcome to Istanbul. Okay. Bye bye. Bizimle yürümeni istemiyorum falan dedim. Yorulma. Çünkü yorulmanı da istemem yani. Para vermem falan dedim ama sadece teşekkür et yeter dediği için okey dedik. Ama ben evet yani insan bu kadar işte 10 dakika birlikte yürüdükten sonra sağ ol deyip geri döndürmek de istemiyorsun. Ama sürekli para da vermek istemiyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Fes bayağı kaybolunacak bir labirentmiş. Çok büyük yani 9000 tane minimum 9000-9500 tane ara yol varmış. Kaybolmamak mümkün değil zaten. Eder misiniz ya? Yani böyle geliyoruz mesela şöyle kapalı yollarla karşılaşıyoruz. 2 dakikada bir diyoruz ki bana güvenin diyorum. 1 dakika sonra patlıyoruz böyle. Baran da diyor ki birine parasını verelim bizi çıkarsın. Ya arkadaşlar 20 dakika dedik. 20 dakika olarak yola çıktı. Ben 125 kiloyum. 20 dakika dedik şu anda 50 dakika oldu. Hala arabadan eser yok yani. Bir buradan bir buradan mı? Biz de Ya. parasını verelim götürsün. Vay arkadaş ya hani madem yol yok niye yol varmış gibi gösteriyor bu harita yani. Hani kapalı göstersin ama tam olarak şurada yol gösteriyor mesela. Burası kapanmış demek ki. Şurası bir yolken belki de. Kimseye bir şey sorma ben bulacağım şimdi. Bilmemiz gereken tek şey otel şu tarafta, araba şu tarafta. Oraya doğru. Buradan
Sana güveniyorum. Doğru. Kara göründü. Bulundu. Tesadüfen bulduk gibi bir şey oldu bu arada. Biz bir konuma gitmeye çalışıyorduk. Onun çevresinden aracı bulacaktık. Araç o konuma gitmeden önümüze çıktı. Teşekkürler Kadir. Çek. Yani dükkan için arabayla gireceğim. Well done. Tebrikler. Ama araba yanıyor şu an. 45 dakikadır geliyoruz evet. Sözde 20 dakikaydı. O kadar zeliş dedik. Tek tek koyuyorlar. Bu çevredeki dağdan gelen kayaları aslında böyle kesip belli formlara sokuyorlar. Bakın burada iyice ayrıntılı bir şekilde kesiyorlar. Şöyle daha keskin bir hale getiriyorlar. Çekiçlerle vurarak. Bakın küçücük parçalara kadar ne kadar ince detaylı bir şekilde keskinleştirebiliyorlar. Bakar mısınız? Desenlerini de böyle çıkartıyorlar hepsini. Küçük. Bana kalp verdi. Her şeye hediye. Is it for me? Şu an bir tanesini yerleştiriyor mesela. Her This is so beautiful. Az önce gördüğünüz demirine kadar burada işleniyor. Her şey bu atölyede yapılıyor. Kocaman bir atölye. İş başa düştü demektir. Hadi. Ellerimizi önce ıslatıyoruz. Daha önce yapmıştım böyle bir çömlek ama bir kez falan. Turkish, yes. bozmuş parazlar. Diyor, şöyle parmağını koy diyor. Bak şimdi gösterecek sana. Okey. Ya tam bir meditasyon işi değil mi bu? Bu arada ben daha önce yapmıştım bunu. Ben de yapmıştım. Tamam, birazcık daha ıslatıyoruz. Burada kilo olabildiğince ıslatmak önemli. Onu biliyorum. Şöyle. Ama tam olarak ne yapıyoruz? Şu an kendi düşüncemize göre mi yapıyoruz? Yani? Size bir örnek gösterseler bize. So what do we do? Like we don't know what kind of art we do. As I told you, you need to make like one cup first, then one plate. Now you need to make. Can I go freestyle? Of course, you can do it. Okay, let me try some things because I want to do something like bowl. Like what? Bowl? Yeah, but maybe I can make small here. Yeah, something like that. Ya ne yaptın mı? No. Peki benim tabak yapmış olmam. Lavabo yaptım. No. Like what will I do now? Elimde kaldı. Yeah, but It's like a bowl with the two holes. sorry, unfortunately. I want to do something very small, cute, Yeah. something. I don't know. Not very big. Okay. Çok iyi ya. Okay. I'm afraid. Ne yapacağımızı bilsek sanki. Örnek göstermedim. Ne yapacağımı bilmeden dokunuyorum şu an kile ama biraz freestyle bir şeyler. Ben böyle küçük kase gibi bir şey yapmak istiyorum. Çünkü kullandım diyordu. Birkaç parça mı yapmalıyız? Okay. Like I want to make like small cup, like something like this. Not a glass. Wow, bitti. Çok iyi. Benim heyecan. Ya çok güzel değil mi böyle kille oynamak? Toprak. Sanatımızı öldürdüler. And maybe like a bit open. Little bit. Yes, like this. Like you know wine. Like wine glass, you know the wine shape. glass. Okay, something like this. You also say şarap? Yeah, In Arabic? şarap, Okay. Cool. Çay. Yes. Çay demli haber yok. Okay, good. Vay be, bir sürü şey yaptık. 2 dakikada bir sürü şey çıkarttık. Yes. It was good. I love it. Yeah.
So far I tried couscous, tagine and pastilla. Okay, finished. Biz orada seramiklerimizi yaparken, eğlenirken zaten burada önceden hazırlanmış şöyle tagine seramikleri var, minyatür. Üzerine çiçekler çizmişler. Buraya koymuşlar. Biz şimdi bunları boyayacağız. Üzerine de galiba zelij mozaiği yapacağız. Ya ne yapma? Ben bu fırçaları bozulmuş zannetmiştim ama Ben de öyle şu zannettim. ucundakiyle alıp onunla çizmen gerekiyormuş aslında. Nasıl olmuş arkadaşlar? Buraya Amazik özgürlük sembolü yaptım. Kapağı da bu. Bu böyle tajin çömleği. Açın bakayım. Böyle bir şey. Çok güzel. Renkler bayağı güzel bu arada. Renk güzel sadece. Ama fırça çok zordu ya. Seramik falan bahaneydi. Benim açıkçası asıl gelme sebebim zelij mozaikleri. Çünkü Fas'ın her yerinde gittiğimiz, yani çölde dahi gördüğümüz bir mozaik. Fas'ı Fas yapan, bence Fas deyince aklıma gelen ilk şeylerden biri bu. Bunlarla böyle bir şekilcikler yapacağız. Şimdi şöyle bir örnek. O örneği çıkartmaya çalışacağız burada kesilmiş. Okey. Bunları böyle ters bir şekilde koyuyormuşuz. Çünkü bunları böyle üzerine alçı falan dökeceğiz. Daha sonrasında çevirdiğimizde böyle olacak. Bir de burada ustamız bizim zor dediğimiz fırçayla harika işler çıkartmış burada. Eli ne kadar hiç titremiyor. Baksanıza. Emin bir şekilde. Bize bunu öğretmeleri lazımdı ama. Evet. İşin sırrı o değil mi? Evet, tamamen yanlış taktikle yaptık o yüzden. Yoksa yaparız yani. Bakın bunlar önceden yapılmış, boyanmış, cilalanmış tajin kapları. Ya. Bakın burada gördüğünüz bütün her şey az önce bizim yaptığımız yöntemle yapılmış şeyler. Çok güzel değil mi? Ayrıca bir tane mağaza var. Böyle burada magnetten kocaman su testilerine kadar bir sürü mozaik bulabiliyorsunuz. Fiyatlar da mesela ne kadar? Şu 800, 550, magnetler 150, 200. Şimdiye kadar Fas'ta maviye doymamışız gibi masmavi bir şehre geldik. Birlikte hazırlanmak istedim. Birazcık da size bunu anlatayım. Bu aslında kurutulmuş gelincik, yani haşhaş çiçeğinden yapılıyormuş. Haşhaş çiçeğinin yapraklarından ve nar kabuğundan yapılıyormuş. Şöyle kıpkırmızı görünen bir şey. Bütün bu malzemeler böyle toz haline getirilip suyla karıştırılıp böyle bir çömleğin üstüne atıldığında, kuruduğunda şöyle bir forma alıyormuş. Faslı kadınlar da bunu hem dudaklarına hem de yanaklarına kullanıyorlarmış. Pratik olduğu söylenemez ama bence tatlı. Özellikle yanakta çok tatlı duruyor. Ve tabii ki de inanılmaz turistik bir yer. Bütün sokaklarında böyle hediyelik eşyalar falan var. Rotasızlar ofisine de bir şey bakıyoruz. Bakayım ne aldınız? Adam aldı nereye? Dur şimdi göstereceğim. Çok güzel şeyler var ya. Bunlar hep böyle çizim. Baskı falan değil. El yapımı dediler, inşallah el yapımıdır. Bir iki sokak Evet, gerçekten sonra çok güzel görebiliriz görünüyor. Ne kadardı bu? Ne kadar anlaştınız? 450'den açtı. Tamam. 200 aldı. Açtı. Biz 225'e 225'e. 210 alacağım ben şimdi. Tamam 210'a. Baransel o kadar güzel pazarlık yapıyor ki. İnanılmaz yani. Bismillah. Bismillah. Aa, kendisi yaptı geçti. 215'e mi aldın? Hadi bunu bize paketlesin. Aa, Aferin lan. direkt. Adam inanmadı bu arada ödeyeceğini. Telefonla ödedi ya. Bakın şöyle bir sokak. Her yerden bir şey fışkırıyor. Bazı sokakları da böyle güzelce temizlemişler, tekrardan boyamışlar. Fotoğraflar için daha böyle fotojenik bir alana döndürmüşler. O yüzden buralarda fotoğraf çekilirseniz bu sokaktan sorumlu olan insan sizden bağış istiyor. Böyle iş kolları da var. Faslılar gerçekten biraz cahil zekaları yüksek olan bir millet. Ben onu anladım. Her krizi fırsata çevirebiliyorlar. Her şeyi turistik, her aktiviteyi bir turistik aktivite haline getirebiliyorlar. Bakın. Çok güzel bir sokak yapmış abi buraya ama diyor ki fotoğraf çekmek istersen bağış yapmak zorundasın. Thank you, merci. Şimdi bir sabuncuya girdik.
İnanılmaz güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Mest olduk. Küp şeker gibi sabunlar hep. Gerçi yok, bunlar sabun değil. Bunlar parfüm galiba. Katı parfüm. O yüzden böyle güzel kokuyor. Okay, yeah, Turkish. And these perfumes are also natural, right? Bunların hepsi %100 organik parfümler. Direkt böyle cildinize sürüyorsunuz ve bayağı uzun süre cildinizde kalıyor dedi. Geri kalan her şey ise sabunmuş. Tabii argan sabunları var. Alınır ya argan sabunu, değil mi? Fiyatlarda büyük sabunlar 30 dirhem, küçük sabunlar 20 dirhemmiş. Fiyatları da fena değil bence. Bu arada Şavşavan böyle dağlarla çevrili bir köy aslında. Çok güzel dağ manzaraları var çevrede. Ve köyün ortasında böyle güzel bir meydan var. Bu meydanın çevresinde de kafeler, restoranlar. Az önceki sokaklardan daha geniş, daha ferah bir ortam var. Muhtemelen burada böyle konserler falan da düzenleniyor ya da bir etkinlik yapılacaksa burada yapılıyor. How many different... Okay, I want to show you. This is ricin. Do you know ricin? Resin. Yeah. Resine. This Resin. one is argan. Argan. Yeah, Bu da argan. This is coconut. Hindistan cevizi. This is black seed. This one is black seed. This is almond. Karanfil, badem, burada bir sürü çeşit işte kuru yemiş var, baharat falan var. Bunların böyle karışımını şöyle bir öğütücü var. Bunların hepsini buraya koyuyorlar. Bu onların yağını çıkartıyor, burada biriktiriyor, posasını buraya atıyor. Bu yağıyla beraber vücut kremi yapıyorlar. Saçlar için, vücut için farklı yağlar çıkartıyorlar bundan. Farklı esanslarla karıştırarak çok güzelmiş ya buna bayıldım. Her eve lazım mıdır? Saç dökülmesine karşı özel bir karışımmış bu. Bakın içerisine başka hiçbir şey koymuyorlar. Sadece bunları koyup buradan böyle sıkarak yağını çıkartıyorlar. Ve şöyle bir yağ. Burası da yine çok eski 15. yüzyıldan beri yerleşim yeri olarak kullanılan bir şehir. Yani 15. yüzyılda kurulmuş bir şehir. Ve en çok merak edilen konulardan biri de neden her yer mavi? Bu sokakların bu kadar mavi olmasının sebebi hem dini hem de bu mavi renk böceklerin buraya gelmesini engelliyormuş. O yüzden şehri böceklerden arındırmak için kullanıyormuş ve gerçekten de hiçbir yerde böcek falan yok, yani hiç görmedim. Bu arada bu evler her yıl tekrardan boyanıyormuş ve her sene tekrardan boyandığı için de öyle canlılığını koruyormuş. Her yerde o kadar çok kedi var ki durup hepsinin fotoğrafını çekiyoruz ya. Kediler bu durumdan sıkılmışa benziyor. Bana bir mutsuzluk geldi. Şavşafan'ın en tepesine çıktık çünkü vedalaşma vaktimiz geldi artık. Nasıldı turunuz? Ne düşünüyorsunuz? Mükemmeldi bence. Çok Süper. Harika. Gerçekten. Çıkın gelin arkadaşlar. Bu arada Mükemmel. Ayşe ile gezen ilk neci diyelim turdaki kişiler olarak Evet. Biz beğendik. çok keyif aldık. Bence siz Ayşe ile çok eğleneceksiniz. Size çok iyi tarih bilgileri, çok güzel deneyimler ve aslında hiç farkında olmadığınız her şeyi Ayşe anlatıyor olacak. Biz şahsen öyle olduk Yani burada. şöyle ifade edeyim. Standart turda ne vardır? Bir tane tarih verirsin, insanlara serbest zaman verirsin falan. Ama Ayşe ile gezmenin şöyle bir yanı var. Ayşe etnik şeyleri seviyor. Evet. Ve dolayısıyla da Fas'ta çok etnik kökenin olduğu bir yer, etnik kültürlerin olduğu bir yer. O yüzden de Ayşe'den ben de çok faydalanacağınızı Kesinlikle. düşünüyorum ben. Hatırlıyorum. Teşekkürler izlediğiniz Ayrılıyoruz için. Ayşe, ne Aynen. düşünüyorsun? Çok üzgünüm ya. Ben bir hafta öncesine kadar biz bir kez falan tanışmıştık. Bir kez yüz yüze gelmiştik ve tura başlamadan önce biraz bu kadar yakın değildik. Bir hafta sonunda bayağı yakın hissediyorum. Bayağı arkadaş olduk yani. Gerçekten yani en son arabada giderken böyle dertlerimi anlatıp gözümden bir damla yaş süzülüyordu falan yani. O kadar böyle çok güzel eğlenerek dop dolu bir geziydi benim için. Çok teşekkür Vallahi ederim. Biz Bizim için teşekkür de öyleydi. ederiz. Biz Ya çok sen bize teşekkür eşlik ederiz. ettiğin için biz teşekkür ederiz. Değerli bilgilerini de bizi yalnız bırakmadın Ayşe. Kendine iyi bak Ayşe. Görüşürüz. Bye Yolumuz bye. Görüşürüz. buradan ayrılıyor. Bye bye. Size kendinize iyi bakın. Bye bye. Mavi dediysem mavi. Gerçekten mavi. Evet mavi.